Herkese selamlar. Bugün Kazakistan içerisinde şehir içi teslimatımız var. Motor yağı taşıyoruz. 18 ton ağırlığında Krone'nin dorsesi var. Yani seçeneklerde bu vardı. Bunu aldım. Çekicimiz yine aynı Volvo FH 16 780 beygirlik makinemiz. Hemen kameramızın kalibrasyonunu da yaptıktan sonra dağımızı açalım, motorumuzu çalıştırıp yolculuğumuza başlayalım. Şuradan çıkalım. Burası düz bir alana benziyor. Evet. Biraz hoplattı, zıplattı. Biraz değil, bayağı hoplattı, zıplattı. Neyse. Yolculuğumuz başlasın. Burası herhalde petrol veya kimyevi bir tesis galiba. Şunun üstüne çıkıp uçmamız yok mu? Evet. Tesisin içerisinde de sinyal verecek kadar kurallara da dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi. Burası tek yön. Öyle gösteriyor. Şu ileriden yola bağlanıp yolculuğumuza başlayalım. Kullandığım modlarla alakalı bir video çektim ama ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Yani sürekli ana içerik gündemde olduğu için olsun. Yani, eyvallah. Neyse sağ ol. Durdu gene de. Yani sürekli ana içerik gündemde olduğu için onu bir türlü araya sıkıştıramıyorum. Ama yakın bir zamanda onu da paylaşacağım. Böyle mod tanıtım içeriği değil de kullandığım modlarla işte hangisi kısaca ne işe yarar onlardan böyle bahsedip yüzeysel geçeceğim bir içerik olacak. Diğer yandan bir monitör almıştım. Onun kutu açılışı ile ilgili bir içeriğim olacak. Bir de bilgisayar masası aldım. Yine onunla alakalı da yine her ikisi, daha doğrusu hepsi böyle kısa kısa işte kutu açılış videoları gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz içerikler olacak. Onları da Allah bayağı sertmiş bu köprü bağlantısı. Onları da böyle gün içinde araya yedirecek bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi evet, tamamdır. Bu ana videolarla ilgili de bir düzenlemeye gitmeyi düşünüyorum. Yani haftanın her günü yani biliyorsunuz ki içerik paylaşıyorum. Bunları kategorilendirmeyi düşünüyorum. Yani kategorilendirmek derken işte haftanın 7 gününe dağılacak şekilde işte atıyorum pazartesi günü sadece farklı çekicilerle oynanmış videolar. İşte salı günü sadece ağır yükler taşınmış videolar. İşte ne bileyim çarşamba günü uzun yolla alakalı videolar gibi böyle haftanın pazardan bir sonraki pazara kadar 7 ayrı kategoride sınıflandırmayı düşünüyorum. Bununla alakalı yani henüz tam olarak böyle yapı kafamda oturmuş değil ama belli başlı şeyleri netleşti. Dolayısıyla biraz daha o tarafa yönelmeye çalışacağım. Onu da ayın 1'i itibariyle başlatmayı düşünüyorum. Çünkü ayın yani set var sandım da yolda. Ayın 30'una kadar yayınlanacak olan videolarım hazır şu anda. Ayın birine kadar da o bahsettiğim sınıflandırmayı yapabileceğim şekilde içerikleri de çekip işte yayına hazır hale getirmem gerekiyor ki aksamadan süreç devam etsin. Böyle bir değişiklik yapmayı düşündüm. Şimdilik durumlar böyle. Bu arada yolumuz zannedersem otoban değil. Yani burada zaten çok az otoban var. O da
Yani ben bir yerde denk geldim. Feribottan inip Gürcistan'dan giriş yaptığım esnada kısa bir bölümde otoban vardı. Onun haricinde genelde böyle kırsal alan zaten ve gidişli gelişli çift yönlü bölünmemiş yollar var. Burası ProMods'un 2.83 versiyon haritaları. Bu ProMods'un tüm haritalarını indirdim. Oyun 1.60 sürümde, 1.60 sürümün desteklediği bütün haritaları indirdim. Bunu kullanabilmek için oyunun resmi tüm harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor. Yani oyunda mevcutta size sunulmuş olan tüm haritaları satın almış olmanız gerekiyor. Yani kısmi haritalara sahipseniz muhtemelen çalışmayacaktır bu. Yani promosyon sitesinde de tüm harita DLC'lerinin mevcut olması gerektiği söyleniyor. Yani ben hepsini zaten indirime girdikçe parça parça toplamıştım. Dolayısıyla şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu olayın tek kötü yanı işte atıyorum oyuna güncelleme geldiği anda bir anda üst sürüme geçemiyorsunuz. Bu arada sol tarafta da petrol boru hattı var sanırsam. Yani ona benziyor. Yani işte oyuna güncelleme geldiği anda bir anda hadi ben yeni sürüme geçeyim deyip geçemiyorsunuz. Çünkü haritaların da ona yani Promos haritaların da o yeni sürüme uyumlu olması gerekiyor. Maalesef ki mevcutta bir güncelleme düzeni yok. Yani ben bu haritayı indirdim. İşte ETS'ye güncelleme geldi. Onu yaptım. Arkasından Promos'a da güncelleme yapar düzeltirim gibi düşünüyorsanız maalesef öyle bir seçenek yok. Bütün indirdiğiniz haritaları silip en baştan tekrar indirmeniz gerekiyor. Tabi Promods o ETS'nin yeni sürümüne çıkarttıktan sonra. Tabi burada iki farklı şekilde indirme seçeneği sunuyor size. Ya ücretini ödeyip toplu bir şekilde paket paket indirebilirsiniz ya da teker teker indirmeniz gerekir. Ücretsiz indirmek isterseniz teker teker indirmeniz gerekiyor. Yani teker teker indirmek gerçekten zulüm. Yani ücretli olan versiyon da çok pahalı değil. 150 lira gibi bir şeye geliyordu herhalde toplamda. 3 farklı paketi var. İşte biri 60 lira, biri 60 lira olsa gene, biri de 30 küsür lira gibi bir şeydi herhalde. 150 lira gibi bir şeye denk geliyordu. Yani zam yaparlar mı yapmazlar mı veya onların süreçleri nasıl işliyor bilmiyorum. Ben şu anki sürüme uygun olacak haritayı indirdiğimde fiyatlar öyleydi yani. Totalde 150 lira gibi bir rakamdı. Dolayısıyla yani ben o parayı ödeyip toplu bir şekilde indirdim. Yolda bozuldu bu arada. Dorse'nin sesini duyuyorsunuzdur. Vay, 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 vay. Ne güzelmiş ya burası. Tatlı tatlı da direksiyona da vuruyor ayrıca. Neyse düzeldi. Yani ben onun bedelini ödeyip indirdim. Toplu bir şekilde indirmenin şöyle bir avantajı oluyor. Örneğin bir Avrupa bölgesini indireceğiniz zaman sallıyorum şu an tamamen atıyorum 19 farklı harita indirmeniz gerekiyor toplamda. O 19 haritayı tek seferde indirmiş oluyorsunuz. Ama diğer türlü ücretsiz indirmek isterseniz her birini tek tek indirmeniz gerekiyor ve peş peşe veya aynı anda indiremiyorsunuz. Birinin inmesini bekliyorsunuz. İnmesi bittikten sonra 5 ila 15 dakika arası zaman şu an tam hatırlamıyorum. Bekletiyor sizi. Ondan sonra tekrar indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki süreç çok zahmetli. O sebeple ben ücretini verip indirmiştim zaten tamamını. Yani paket olarak ücretli bir şekilde indirmek daha mantıklı bence. En azından zamandan ciddi tasarrufunuz oluyor. Tek tek uğraşmanız gerekmiyor. Bu arada kurulumu da çok basit. Yani her şeyin hangi sırada olması gerektiği indirme ekranı kısmında da yazılı. Paketin içerisinden o haritaları çıkarttığınız zaman hepsini numaralandırmışlar zaten. İşte atıyorum 8'in 3'ü, 8'in 7'si, 8'in 1'i gibi siz işte biri en tepeye, diğerlerinde normal numaretik sıralama şeklinde dizdiğiniz zaman mod tarafına düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani harita tarafı bu şekilde. Dediğim gibi tek dezavantajı güncelleme geldiğiniz zaman
Promods'un haritalarının güncellemesini beklemeniz gerekiyor. Bir anda öyle ETS'ye güncelleme geldi, ben geçeyim gibi bir durum olmuyor maalesef. Onun dışında yani yüklemiş olduğu haritaların yolları çok güzel. Yine ben bunu geçebilir miyim? Onun dışında bazı bölgelerde iyileştirmeler yaptığı söyleniyor. Yani mevcuttaki haritaların üzerine kurduğu için mevcutta iyileştirmeler yaptığı söyleniyor ama ben pek bir fark gözlemleyemedim. Yani o kadar uzun süreli oynamadığım için o şehirlerin hepsi tamamı aklımda değil. Dolayısıyla ne gibi bir fark oluştu onu gözlemleyemedim ama yani normalde olmayan haritalar mesela işte güney tarafında Irak var, İsrail var, Lübnan var. Ondan sonra daha doğu taraflarında Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkeler var. Allah yavaşla yavaşla. Nasıl hoppa. O topa bak, topa çıldırdı. Ondan sonra daha kuzey taraflarda işte İzlanda, İrlanda gibi yerler. Böyle bileyim yine güneyde ama İspanya'nın alt taraflarında işte Tunus var ama çok küçük bir yer. Gibi böyle Promos'un kendi yapmış olduğu haritalar içerisindeki yollar çok güzel. Yani tam böyle şey gibi hani sanki ETS mühendisleri yani oyuncuları hiç dinlememiş yani tüm feedbackleri, geri bildirimi Promos mühendisleri toplamış da onlar böyle bir şey ortaya çıkartmış gibi bir durum var ortada. Yani genel anlamda güzel. Hani biraz vakit ayırıp uğraşmanız gerekiyor. Yani ben hiç bilmeyen biri olarak düşünün beni. Yani ben bu halimle aşağı yukarı hani indirme kısmını saymıyorum. 15 dakikalık bir zamanımı aldı yani bunları kurmak, dizmek, işte sıralamasını ayarlamak, çalıştırmak falan. 15 dakikalık bir zamanımı aldı. Evet, bu arada 60 FPS ile 120 FPS arasındaki farkı, işte ne bileyim 60 Hz ile 180 Hz arasındaki farkı çok net bir şekilde görebiliyorum şu anda. Yani yeni monitörüm geldi. DisplayPort üzerinden 180 Hz verebiliyor. Ben oyunu 120 FPS'e sabitledim. Ben maksimum 120 FPS olacak şekilde çalışıyor. Ve yani siz tabii o aradaki farkı göremiyorsunuz. YouTube 60 FPS olarak kodladığı için içeriği. Ama ben oynarken yani bir önceki monitörle hani böyle bir kıyasa gittiğim zaman muazzam şekilde bir akıcılık var. Dolayısıyla bu kendi adıma güzel bir iyileştirme oldu. Yani diğer monitöre de hani kötü diyemem. Sonuçta onu da alırken ben hem televizyon hem monitör ikisi için de uygun olacak şekilde almıştım. Ayrıca ebatına büyük oranda vurularak almıştım. Evet, burada haritalarımız bir gel git yaşıyor galiba. Yeşil yön simgeleri bir yanıp sönmeye başladı. İnşallah bir problem olmaz. Neyse, yani 43 inçlik bir yani 43 inçlik bir monitördü o. Şu anki 32 inç yani arada birazıyla epey bir fark var. Dolayısıyla onun ben büyüklüğünü bilerek almıştım. Yani muazzam bir hakimiyet sağlıyor ama şöyle bir dezavantajı var. Görüş açınızın tamamını dolduruyor monitör. Yani sağda solda boş bir alan bırakmıyor. Dolayısıyla hani ben onu kullanırken sadece oyuna odaklanıp kullanıyordum. Şu anki monitör yani gözümün görüş alanının tamamını dolduramadığı için yani etrafa da kayabiliyor zaman zaman. Ama genel olarak yani ikisinden de memnunum. İkisi de işlevini fazlasıyla yerine getiriyor. Diğerini de şu anda boşa çıkartmış oldum. Onu da işte böyle televizyon olarak falan kullanırım artık. Bu monitörün tek kötü yanı diğerinde hoparlör üzerinde vardı. Yani televizyon özelliği de olduğu için. Bunda hoparlör yok maalesef. Yani ben düzenlemeyi yaparken monitörden dinleyerek yani onu referans alarak
düzenleme yapıyordum. Yani ses kısmına özellikle. Şimdi oradaki ayarlamayı kulaklıkla yapmam gerekiyor. Yani kulaklıkla yapılmış olan düzenlemeye hiç alışkın değilim. Çünkü o monitörün üzerindeki hoparlörü yani belli bir ses seviyesine göre ayarlayıp kendim duyacağım şekilde yükseltip azaltıp sesini ona göre ayarlayabiliyordum. Hani televizyondan siz de rahat bir şekilde hem çekicinin sesini hem benim sesimi ikisi birbirine karışmayacak seviyede duyabilin diye o ayarı o monitörün üzerindeki hoparlörden yapabiliyordum. Yani şimdi nasıl olacak bilmiyorum ancak işte bu kaydı ben aldıktan sonra düzenleyip yükleyip ve yayını açmadan kendim bir izleyip bir hata bir şey var mı öyle işte biraz daha böyle deneme yanılma yoluyla bulmaya çalışacağız bakalım. Yani tabii kafamda belli şey var, belli taslağı var onun. Sesinin yani motor araç sesinin seviyesi hangi kademede olduğunda iyi çıkıyor. İşte benim ses seviyem hangi kademede olduğunda iyi çıkıyor. Onun hani birçok video düzenlediğim için ayarı az çok aklımda mevcut. Ama hani olur da bir problem yaşarsak diye öyle bir durum var şu an için. Yani buna ekstra bir hoparlör almayı düşünmüyorum. Yani kulaklık gayet de güzel bir şekilde benim işimi görüyor. Sırf edit tarafı için de gidip bir hoparlör alıp kullanmam açıkçası. Yani bunu ben cihazı daha doğrusu ben sadece monitör olarak kullanacağım için yani sadece bilgisayarda kullanacağım için ekstra bir ses çıkışına ihtiyacım yok orada. Yani hani televizyon olarak da kullansam o zaman düşünürdüm belki de. Diğer cihazı bazen bilgisayarı kapatıp televizyon olarak da kullandığım oluyordu. Dolayısıyla monitör tarafındaki gelişmeler bu şekilde. Masamda bugün geldi. Onunla ilgili de işte bir kutu açılış videosu hazırladım. Onu da yani bir ara paylaşacağım. Yani internette yorumlarına çok güvenerek aldığım bir üründe açıkçası çok da beklediğim gibi çıktı. Yani bir önceki masam IKEA'dan alınmış bir masaydı. Eni çok dardı. Yani derinliği yoktu. 35 veya 50 santim gibi bir derinliği vardı. Bastık bir. Dolayısıyla üzerine monitörü koyduğum zaman hani böyle klavye için çok minimal bir alan kalıyordu. İşte kasa yerde duruyordu. O çok rahatsız ediyordu beni. Evimde bir tane de kedi var bu arada. Onun işte kılıydı, tüyüydü, işte ortamda oluşan toz falan filan. Hani derisini çabuk kirletir diye. Dolayısıyla şimdiki masada hem kasayı masanın üzerine aldım hem de monitör için, klavye için, işte diğer ekipmanlar için gerekli alan fazlasıyla var şu anda. Yap bakalım kontrolümüzü kardeş. Oyundaki bu gömrüklerin bekletmesi de... Abi adam bir de kornaya bastı arkadan. Korna yedik yani. Evet şu an yani bilgisayar çalıştığı zaman odanın içerisini ciddi şekilde ısıtıyor ve mecburen klima kullanmak durumunda kalıyorum. Yani onun sesi, fan sesi geliyor mu, gelmiyor mu bilemiyorum ama benim önceki videolardan dinlediğim kadarıyla onun fan sesi pek yansımıyor. Bazen şu an otomatikte çalıştığı için fan gücünü yüksek kademelere ayarlıyor. O zaman böyle hafif bir uğultu gibi ses gelebiliyor. Onun için de kusura bakmayın maalesef bilgisayar çalıştığı zaman hamam gibi oluyor odanın içerisi. Oturduğum yerde terletmeye başlıyor beni. Dolayısıyla açmam gerekiyor onu. Yani normalde ben tek bir binada oturuyorum. Herhangi iki odanın camını açtığım zaman çok güzel cereyan yapıyor. Aslında yazın klimaya hiç ihtiyacım bile olmuyor ama işte evde kedi beslediğim için ve kedi yaşadığı için
Dolayısıyla cam açmak gibi bir durumum olmuyor maalesef. Öncesinde de bir camlara tel vesaire bir şey takılmadığı için ben de ekstra takıp delip o işleme girişmek istemedim. O yüzden şu an için klimayla devam mecburen. Doğru yerden de evet, tamam. Oku gördüm. Kırmızı yolun üzerindeyiz. Gümrük faslını bitiremedik bir türlü. Şuradan geçiyordum aynen. Durmadan devam etsem açar mı acaba dedim de yemedi. Evraklarınız kontrol ediliyor. Bekleyin diyor ama kapıları açtı bu. Vallahi ben beklemem. Kapı açıldı neticede. Mangıstan vilayeti keşfedildi. Evet, nihayet gümrük tarafını bitirdik herhalde. Oğlum bu neyin geçiş ücreti lan? Otoyol mu var burada? Neyin geçiş ücretini ödedik biz? Lan yol demeye 1000 şahit lazım buna anasını satayım. Bir de para mı ödedik buraya? Evet, alttan da Hilti'nin sesi geliyor ağır ağır. Bir yandan diyorum ki hazır gelmişken şu sağdaki soldaki şirketleri de aç. Bir yandan da diyorum ki boş ver sen yolla bak uğraşma onlarla. Az önceki yol ne güzeldi öyle yani zıplata zıplata getirdi bizi disko topumuz. Böyle, daha doğrusu futbol topumuz. Kafayı yemiş gibi hareket ediyordu. Valla yerde bir şey yazıyor ama okuyamadım onu. Evet, belediye otobüsüyle beraber yolculuğumuz devam ediyor. O nereye, biz oraya. Allah'tan durak falan yok, yolda da durmuyor. Muhtemelen gecikmeli bir teslimat yapacağız. Yükü alıp rotayı seçtiğimiz zaman rotanın dışına çıkmıştım. Yani buradaki yolu da oynamak istiyordum. Burası üzerinden bir yük bulamadım. Dolayısıyla yükü farklı bir yerden alıp sıfır kamerasıyla buraya gelip buradan yolculuğa başladım. Büyük ihtimalle o sebeple de gecikmeye gireceğiz. Yol biraz uzadı çünkü. Bak Volvo'da rötardar açıldığı zaman motor freniyle beraber çalışıyor ve dolayısıyla çok güçlü çalışıyor ama Scania'da 5 kademe rötardar var. 4 kademeye kadar sadece rötardar çalışıyor. 5. kademede motor freni devreye giriyor ve çok sert bir şekilde giriyor onunki. Bu da muhtemelen 5 yok 4 kademeymiş bu. Bununki 4 kademe ama her kademesinde motor freniyle beraber çalışıyor. Hadi arkadaşlar devam edelim. Müşteri bizi bekliyor. Adamın da müşterileri bekliyor muhtemelen. Bak motor yağı satacak.
Evet, arabasını bakıma getirmiş. Yağ bekliyor. Durmadan devam edebilir miyim? Sol taraf serbest, sağ taraf değil. Ama durdu, yol verdi. Allah razı olsun kardeş. Lan. Kolay gelsin. Evet. İleriden de dönüş var. Muhtemelen bize kestirme verdi. Bu mavi araç benim önümde ilerliyordu. Gitti ileriden döndü. Evet, mikrofon direksiyona yakın biraz bu sebeple, yani tuşlara dokunduğum zaman böyle çıt çıt tuş sesleri gelebilir. Evet, buradan ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz derken zaten şirkete de gelmişiz. Şöyle haritanın ucundan gördüm. Maşallah be, şirketin girişine bak. Şirket girişindeki yola bak ya, yemin ederim geldiğimiz yoldan daha düz yani. Burada tam yüzde dip fren yaptım. Hala durmadı. Evet, bayağı akma mesafesi var. Bayılıyorum bu olaya. Yani bir anda kafayı çakmıyor yere. Tabii fren şiddeti en düşükte. Kazalara davetiye çıkartıyoruz. O ayrı bir mesele ama ne oldu? Ha, daha düz gidecekmişim. Kazalara davetiye çıkartıyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Sonuçta böyle çok daha gerçekçi oluyor. Yani neticede gerçekte de yüzle giden bir tırın frenine asıldığınız zaman yani böyle bir saniye içinde durmuyor yani. O da akıyor sonuçta. Onun da bir durma mesafesi var. Oğlum tarlayı mı boşaltacağız biz yükü? Ne yapacağız lan böyle? Nasıl şirket böyle? Ee, harbiden tarlaya boşaltacağız yolu. Lan biz askeri üsse gelmişiz. Jetler falan var burada. Ana! Evet, aracımızı park edelim. Şöyle bir etrafa da hafif bakınıp bölümümüzü kapatalım. Harbiden askeri üsse gelmişiz. 3 tane jet var. Bir tane helikopter var. Başka da bir şey yok. Şurası da telsiz kulesi herhalde. Aracımız da burada. Yok lan, bu bizim aracımız değildi. Oğlum ben de diyorum yuvarlak dorsa yoktu benimkinde ya. Allah'ım yarabbim. El alemin aracını çekecektik. Evet. Şirketimize yükümüzü teslim ediyoruz. Bölümümüzü burada kapatıyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.